Merhaba arkadaşlar, ben Bülent. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videoda sizlere klima tuşlarını tanıtmaya çalışacağım. Çift bölgeli klima nedir, otomatik klima nedir? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bir YouTube kanalım var ve bu kanalda genellikle Qashqai ile ilgili tanıtım videoları var. Ve kanalımda yapılan yorumlardan bir tanesi de Batuhan arkadaşımız klima tuşlarını tanıtan bir video çeker misin diye yazmıştı. Bu videoyu da aslında biraz da onun için hazırlamak istiyorum. Hem de benim de aklımdaydı zaten. Kısaca size bunları göstermeye çalışacağım. Ne işe yaradığını, ne zaman nasıl kullanıldığını göstermeye çalışayım. İlk önce şu tuş ön cam buğuyu gidermek için kullanıyoruz. Bu tuşa bastığımda basalım mesela. Gördüğünüz gibi otomatik olarak kendisi en maksimumda çalışıyor ve direkt ön cama şuradaki işaretten gördüğünüz gibi ön cama havayı sirküle ediyor. Yani eğer camınızda bir buğulanma varsa o buğuyu gidermek için kullanılıyor. Bunu yazın, kışın her zaman kullanabilirsiniz. Şuradaki sıcaklığı siz şu 22 dereceye ben getiriyorum onu. Ondan sonrasına karışmıyorum. Sadece o tuşa basıyorum ve kendisi ayarlıyor. Kapatmak için tekrar ona basabilirsiniz veya off tuşuna basarak da tamamen kapatabilirsiniz. Şu sıcaklık derecesini ayarlıyor. Bunu işte gördüğünüz gibi sağa sola çevirerek ayarlayabilirsiniz. İdeal sıcaklık 22 derece. 22 ile 24 derece arasında olduğu zaman en ideali o oluyor aslında. Hani çok sıcak olduğu zaman terlersiniz. Soğuk olduğu zaman zaten üşürsünüz. Onu ayarlamak için. Şu tuş sirkülasyon, iç sirkülasyon tuşu. Bu ne işe yarıyor? Bu şunun için arkadaşlar. Bir kere yaz mevsimindeyseniz içeriği daha çabuk soğutmak için bu işinize yarıyor. Şu bir saniye, akü elektriği kesti. Yeniden tuşuna bastım. Evet. Bu tuşa bastığın zaman içeriği daha çabuk soğutmak için bunu kullanabilirsiniz. Çünkü dışarıdaki havayı içeriye girmesini engelliyor. Sadece içerideki havanın sirküle edilmesini sağlıyor. Klimanın daha çabuk soğutmasını, içeriği nemini de almayı da sağlıyor. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bunu sürekli kullanmayacaksınız. Sürekli kullanırsan ne olur? İçerideki havayı sürekli sirküle ettiği için sonuçta içeridesiniz. Nefes alıp veriyorsunuz. Oksijeni alıp karbondioksit veriyorsunuz. O karbondioksiti sürekli sirküle ettiği için bu sefer siz karbondioksit solumaya başlayacaksınız. Yani kirli havayı solumaya başlarsınız ki bu da iyi bir şey değildir. O yüzden çok hem sürekli kullanılmaz. Yani ne zaman kullanılabilir? Kötü kokunun olduğu bir bölgeden geçiyorsan, mesela fabrikanın ya da çöp birikintilerinin olduğu bir alandan geçiyorsan, dışarıdan kötü kokular geliyorsa hemen buna basabilirsin o kokuyu kesmek için. Ya da sıkışık bir trafiktesin, öndeki özellikle tüplü arabaların egzozundan çıkan o gaz mesela geliyor bazen, kokusu burnumuza geliyor. Onu engellemek için de yine bu sirkülasyon tuşuna basıp yapabilirsiniz. Bu onun içindir ama dediğim gibi sürekli kullanılmaz. Bu fan düğmesinin tuşları, dereceyi görüyorsunuz, şöyle arttırıp azaltabilirsiniz. Bu on off tuşu bastığınız zaman kapanır. Tekrar basarsanız yeniden açar. Yani açma kapama tuşu aslında. Bu yolcu tarafındaki koltuğun şeyini ayarlamak için ve bunu ayarladığınız zaman şurada dual yazısı çıktı. Yani buradaki yolcu tarafındaki sıcaklığı kendine göre, ben 22'ye ayarladım, o kendine göre 17'ye ayarlayabilir ya da işte daha yüksek sıcaklığa ayarlayabilir. İptal etmek için tekrar buna basarsanız dual kısmı iptal olmuş oldu şu anda. Yani benim otomatik ayarlamama kaldı. Onun dışında bunlar ayak bölgesine havayı yönlendirir. Bu göğüs bölgesine şurayı havayı yönlendirir. İşte ön camı havayı yönlendiren tuşlardır bunlardan. Ayrıca şuradaki tuşla da arkadaşlar arka camı ısıtabiliyoruz. Arka bagaj camını rezistansını çalıştırıyorsun. Oradaki buharı çözmek için de onu kullanabiliyoruz. Yine bu tuşları zaten söyledim. Üstüne bastığınız zaman yönlendirebilirsiniz havalandırmaları ve ışıkları yanar. Bu şekilde off'a basarsanız da kapanır. Oto tuşuna basarsanız otomatik olarak kendisi ayarlar.
Bölgeli otomatik klimanın tuşları bu şekilde. Tabii ki sizdeki şey olabilir, manuel bir klimanız olabilir. Ama onun üzerindeki tuşlar da buna benzer tuşlardır zaten. Fonksiyonları buna benziyordur. Sadece burada otomatik yapabileceğiniz bazı şeyleri siz orada manuel olarak yaparsınız. Peki mesela yazın içeriği soğutmak için ne yapıyoruz? Çok basit, otomatik klimalarda hemen oto tuşuna basıyoruz. Bu sıcaklık derecesini istediğimiz dereceye getirip ondan sonrasına karışmıyoruz. Çünkü fanın hızını, işte yönlendirmelerini filan hepsini kendisi otomatik olarak yapıyor. Diyelim ki işte yaz mevsiminde 18 dereceye ayarladığınız sıcaklığı. O 18 dereceye gelene kadar fan hızlı bir şekilde çalışır. 18'e geldiğinde fanın hızını yavaşlatır. Ona göre kendisi ayarlıyor. O yüzden otomatik klima kullanmak önemli. Bunu her mevsim kullanabiliyorsunuz bir de. Bu AC tuşu yazıyor, açıksa, ışığı yanıyorsa soğutma özelliği aktiftir. Buna basıp soğutma tuşu özelliğini iptal etmiş olabilirsiniz. Tabii bu arada klimanın ısıtma özelliği yok arkadaşlar. Onu bizim arabalarımızda yok. Birçok arabada da yok. Hani hangi arabada var onu tam olarak bilmiyorum. Klima sadece soğutmak içindir. Yani arabayı ısıtmak için değildir. Isıtma işini sadece motorun sıcaklığından kalorifer yaparak biz arabayı ısıtma işini hallediyoruz. Soğutma işini dedim. Oto tuşuna bastık. Dereceyi ayarladık. Ondan sonrasını kendisi ayarlıyor otomatik olarak. Peki ısıtmak için ne yapıyoruz? Isıtmak için de yine oto düğmesine basıyoruz. Ama ısıtmak istediğim zaman şu AC tuşuna tekrar basıyoruz. Bunu kapatıyoruz ki sıcak hava, yani içeriği ısıtsın. Bir de dış ortam sıcaklığından daha düşük bir sıcaklığı ayarlayamazsınız. O zaman çalışmaz. Mesela örnek veriyorum, dışarıda 20 derecelik bir sıcaklık var. Siz 18 dereceye ayarlarsanız bunu o çalışmayacaktır. Çünkü zaten amacımız ısıtmak. 20 derecenin altında 20 derecelik dışarıdaki bir sıcaklık var. O yüzden bu aktif olmayacaktır. Hani o zaman klima mı bozuldu acaba şeklinde yorumlar yapmayın arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bu kalorifer sisteminin çalışma verimini arttırmak için ön camın üzerinde karlar biriktiyse, buzlanma varsa mesela ilk önce onu temizleyip ondan sonra bu sistemi çalıştırmak daha verimli olacaktır. Ya da yaz mevsiminde uzun süre güneşin altında kaldıysa mesela araç, hemen arabaya biner binmez camları ilk önce bir açıp 2-3 dakika bir havalandırmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü içerisi çok aşırı derecede ısındığı için klima soğutana kadar bayağı yapacaktır. Zorlanacaktır. Soğutma işlemini hızlandırmak için de camları açıp böyle havalandırmak, arabayı havalandırmak, mümkünse böyle biraz da ilerlerken camı açtığın zaman sirkülasyon daha hızlı olacaktır ve daha çabuk soğuyacaktır. Yine klimayı eğer kullanıyorsak camlarının kapalı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Klimanın ayda en az bir kere çalıştırılması, 10 dakika süreyle bir çalıştırılması öneriliyor. Böylece klima sisteminin yağsızlıktan hasar uğraması engellenmiş olur. Kullanım kılavuzunda da böyle bir bilgi vardı zaten. Bunu da hatırlatmak isteriz. Yine klimanın filtresini, yani polen filtresini falan değiştirmek, arabanın içerisini temiz tutmak da bu kalorifer sistemini kullanmak için önemlidir. Evet arkadaşlar, aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi bu tam otomatik çift bölmeli bir klima. Bunun özellikleri bu şekilde kullanılıyor. Diyecek olursak araç klimasının ısıtmadığını, sadece soğutma özelliğinin olduğunu söyledik. Bu fonksiyon tuşlarını hem kullanım kılavuzuna da bakarak bunları siz de öğrenebilirsiniz. Yani sizdeki manuel klima olabilir, orada farklı tuşlar da olabilir. Onun için onları kendi kullanım kılavuzuna bakarak da daha iyi öğrenebilirsiniz. Ama genellikle burada benim bahsettiğim tarzdadır klimanın tuşları.
İç sirkülasyon tuşunun önemli olduğunu söyledik ama onu sürekli kullanmamak gerektiğini, arabayı mesela hızlı soğutmak istediğim zaman evet kullanabiliriz ama sürekli bu iç sirkülasyon tuşu açık kaldığında da bir süre sonra içerideki hava bize zarar verebilir. O yüzden onu sürekli kullanmak iyi değildir. Kötü bir kokunun olduğu yerden, sıkışık trafikten geçiyorsan, fabrikanın yakınından geçiyorsan, mesela fabrika gazı, dumanı biraz kötü kokuyordur. Onları engellemek için ona hemen basabilirsiniz. Ya da çöp kovasının yanından, çöpün yanından geçiyorsanız mesela. Yine sıcaklığı böyle 22-24 derece arasına ayarlarsak, yani oda sıcaklığına yakın derecelere ayarlarsak hem bizim için hem arabanın bu kalorifer sistemin çalışması için daha iyi olacaktır. Polen filtresini değiştirmek yılda bir kere, eğer çok tozlu bir ortamdaysak belki daha da kısa bir sürede onu değiştirmek de önemli. Bir de şeyden bahsettik. Şeyde de yazıyor. Kullanım kılavuzunda da bu yazıyor arkadaşlar. Klimayı, yani soğutma özelliğini de ayda bir kere, kullanım kılavuzunda böyle yazıyor. Bazıları haftada bir kere diyor. Ben kullanım kılavuzunda ayda bir kere 10 dakika süreyle çalıştırılmasının bu klima yağlanması, klima motorunun kendi kendini yağlaması açısından, motorun, yani klima motorunun sağlığı açısından önemli olduğu bilgisi vardı arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Yine yorumlar kısmına başka sorularınız olursa yazarsanız cevaplamaya çalışırım bildiğim kadarıyla. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Herkese görüşmek üzere.